sonucuna göre. Evet, bugün bir miktar yenilikten, teknolojiden, Ar-Ge'den bahsediyor olacağız. Ve bütün bunların şirketleri nereye taşıyabileceğinden. Aslına bakarsanız Teksan Jeneratör yenilikçi bir şirket, son derece yenilikçi bir şirket. Üstelik birazdan sevgili Emre Teksan bize detaylarını anlatacak ama ben şöyle sorarak başlamak istiyorum. Şimdi elimdeki notlarda görüyorum. İşte çamurdan biyogaz, biyogazdan enerji üretiyorsunuz. Hem ısıtmayı hem soğutmayı aynı anda gerçekleştirebiliyorsunuz. Sizin ürünlerinizi kullanan şirketlere %30-40 tasarruf sağlıyorsunuz. Bütün bunları yapmak kolay iş değil. Nasıl yapıyorsunuz? Yaptıklarınızın sonuçlarını nasıl aldınız? Teksan ne ölçekli bir şirket hali hazırda? Şu anda ihracatımızın yaklaşık %60 civarı, ihracat oranımız %60 civarında şu anda. Direkt olarak yaklaşık 44 milyon dolar, endirekt olarak 60 milyon dolar civarında yıllık ihracatımız var. Yaptığımız ihracatımız aslında ithal ettiğimiz ürünlerden fazlasını kapsıyor. Yani aslında cari açık noktasında bizim de katma değer sağlayabilen bir firmayız. Tabii bu noktada yaptığımız ürünün kilogram ederi hani çok konuşulan bir konu. O noktada da iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. En son 1.37 civarındaydı. Biz şu anda 6.5 dolarlar civarındayız kilogram başına. Yaptığımız ihracat aslında değer katabilen bir ürün. Tabii bunu bir parça daha ileriye götürebilmek için diğer firmalardan farklılık yaratabilen ürünleri imal edebilmek önemli. Bu noktada da tabii kendi Ar-Ge'mizde geliştirdiğimiz ürünleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü katma değer birazcık daha rekabetin az yaşandığı bu ürünler noktasına doğru bizi çekiyor. Bu noktada aslında biz yeni Ar-Ge merkezi olduk ama Ar-Ge çalışmalarımız uzun yıllardan beri devam ediyor. Yıllara sari geliştirdiğimiz ürünleri de zaten piyasaya sürmeye başladık. Aslında bir Ar-Ge merkezi olmaktan çok da öncesinde geliştirdiğimiz ürünlerdi. Bunlardan bir tanesi hibrit jeneratör. Şu anda dünya çapında iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. İlk ürünümüzü Bolivya'ya hatta sevk ettik yaklaşık geçen sene. Tabii yani ülkemizde bazı ürünlerin piyasası çok olmayabiliyor. Elektrik şebekesi çok yerlere ulaşabiliyor Türkiye'de ama yurt dışında şebekenin ulaşmadığı alanlar çok önemli. İletişim noktasında da baz istasyonlarının sayısının artacak olması bu noktada ihtiyacı doğuruyor. Biz daha çok yurt dışı piyasasına hitap edebilmek noktasında bu ürünü geliştirdik. Bunun haricinde kojenerasyon, trijenerasyon, elektriği üretmekle beraber ısıyı ve soğutmayı üretmeye yönelik bir teknolojimiz. Bu noktada bunu yerli imalatçı olarak kendi kontrol mekanizmalarını, algoritmasını yazan bir firmayız. Bu noktada know-how sahibi olmak bizim için kıymetli. Bunun haricinde de tabii biyogaz tesisleriyle ilgili çalışmamız var. Bu konuda da oldukça iyi bir noktadayız diyebiliriz. Özellikle Türkiye'deki potansiyel dikkate alındığında, yani Türkiye'de yaklaşık 12 milyon büyükbaş hayvan var. 14 milyon civarında. Bu Almanya'da yaklaşık 12 milyon. Orada 9 bin civarında biyogaz tesisi varken bu Türkiye'de 50. Sadece 50 tane var öyle mi? Müthiş bir potansiyel hakikaten. Ne kadarlık bir pazardan bahsediyoruz? Yani bu yıllara sari hani bu işin en ileri götüren ülke Almanya olduğu için orada yaklaşık yıllık 1000 adetlere yakın artışlar meydana gelmişti aslında. Bu da ciddi bir pazar yarattı. Orada şu anda 40 bin insan bu noktada iş bulabiliyor. Yaklaşık üretilen elektriğin de 32 terawatt civarında olduğu düşünülürse Türkiye'de bunun yaklaşık ederi 6 milyar Türk lirası civarında. Aslında biz böyle bir katma değeri kullanmıyoruz. Buradan elde edilebilen çok güzel bir gübre var. Bunu aslında kaybediyoruz. Yani pek çok noktada bunların teknolojisini geliştirip ülkede imal edebilmek bizim için katma değer sağlamak yönünde avantajlı bir konu. Şahane. Yani ülkede potansiyel var ama siz dünyanın öbür ucundaki potansiyeli de yakalayabilmişsiniz. Mesela Bolivya'nın böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu nereden biliyorsunuz da onlara bu ürünü satıyorsunuz? Nasıl oluyor bu işler? Aslında dünya üzerinde pek çok ülkede varız. Yani 126 ülkeye bugüne kadar jeneratör yolladık. Grönland'da bir araştırma merkezinde de bir jeneratörümüz var. Mısır'da bir sahrayı yeşillendirme projesi. Çünkü hani çöldeki kumlar şehri tehlikeye attığı için yeşillendirmek durumunda kalıyorlar çölü. Burada pompalarda kullanılmak üzere bir jeneratörümüz var. 126 ülkeye ihracat yaptığımız için buralardaki kanallarımız aslında o ülkenin potansiyelleri noktasında bize ister istemez bilgi sağlıyor ve bu yönde ürün geliştirmek çalışmalarına başlıyoruz. İşbirlikleri yapıyor musunuz bu noktada? Tabii üniversitelerle özellikle işbirliklerimiz var. Özellikle küçük ölçekli köylerde kullanılmaya yönelik biyogaz tesislerinin tasarım ve geliştirmesiyle ilgili Ege Üniversitesi'nde BESMER'li bir çalışmamız var. Burada
yeri geldiğinde 3-5 hanenin birleşip bir biyogaz tesisini çalıştırıp oradan kendi elektriğini sağlayabileceği ve aynı zamanda oradaki gübreden de tarlasında istifade edebileceği bir ürünü geliştirmekle ilgili çalışmamız oldu. Bunun da kurulumunu Dicle Üniversitesi'nde bir ay önce tamamladık. Devreye almasını da önümüzdeki hafta yapacağız. Aynı zamanda sanayi kesimi için de, savunma sanayi kesimi için özür diliyorum, jeneratör üretiyorsunuz. İşte asgari tip projeler için sabit ve mobil jeneratör grupları vesaire gibi. O tarafta nasıl bir pazardan bahsediyoruz? Şimdi yeni dönemde özellikle ulaştığınız hacimlerde katkısı var mı bu projelerin? Endüstriyel olarak baktığımızda işte savunma sanayi, tarım sektörü, başka neler var? Aslında savunma sanayi bizim için bundan sonra daha da büyüyecek bir sektör. Ülkenin tabii savunma sanayi ihracatının artışıyla da doğru orantılı. Çünkü ihraç edilen pek çok üründe jeneratör aslında katma değer sağlayabilen bir ürün. Bu noktada yurt dışından temin edilen ürünlerin yerine yurt içinden de bu ürünlerin temin edilebilmesi noktasında firmaların da farkındalığı giderek artıyor. Çünkü burada mühendislik hizmetlerini yaptırabilecekleri bir firma olması, bir sıkıntı anında buradan ona hizmet verebilecek, servis hizmetlerini, bakım hizmetlerini sağlayabilecek bir firma olması yurt içindeki savunma sanayi firmalarının da son derece dikkatini çekiyor. Bu yönden normal jeneratör, askeri spekteki jeneratörlerimiz haricinde hibrit jeneratörümüz de en son İDE fuarında büyük ilgi gördü. Yurt içinden ve yurt dışından. Çünkü ikmal oldukça riskli bir konu. Mazot ikmalinin belki bir haftada bir yapılmasındansa ayda bir yapılması oradaki askeri personeli, oraya mazot taşıyan personeli son derece güvenlik noktasında emniyete alan bir konu. Askeri yetkililerden de çok yeni ürünlere karşı aslında ilgi alaka yüksek oldu. İDE fuarında biz bunu gördük. Peki şunu sormak istiyorum. Bir Ar-Ge merkezi oldunuz. Aslında Ar-Ge merkezi olmadan önce de Ar-Ge konusunda çok kuvvetliydiniz ve zaten bu doğrultuda ürettiğiniz ürünleri satıyorsunuz. Bu süreç içerisinde destek, teşvik vesaire bütün bunları kullandınız mı? Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir destek var uzun bir süredir. Özellikle araştırma geliştirme faaliyetlerine yararlandınız mı bugüne kadar bunlardan? Yararlandık. Bugüne kadar tamamladığımız 2 tane TEDEP projesi var. Şu anda başvuru sürecinde olanlar da var. Aslında biz Ar-Ge merkezi olarak devletimiz tarafından tescil edildik ama çalışmalarımız uzun süredir vardı. Zaten bu bahsettiğim piyasada başka imalatçısı olmayan ya da yeni geliştirdiğimiz dediğimiz ürünler hep Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirilmiş ürünler. Bizi farklılaştıran da bu. Bu süreçte devletin verdiği teşviklerden etkin bir şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Çünkü çok ciddi derecede aslında bir iş yapmak isteyenlere, yeni ürün geliştirmek isteyenlere çok ciddi devletin verdiği bir teşvik var. Bu noktada da biz de elimizden geldiği kadar aslında yararlanmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da güzel ürünler elde ediyoruz. Devlet bu yönde gerçekten önünü açıyor çalışmak isteyen firmalara. Ar-Ge merkezi nasıl olunuyor? Yani nasıl buna karar veriyor devlet? Şu anda Türkiye'de ne kadar sayıda Ar-Ge merkezimiz var? Ar-Ge merkezi sayısı en son 500'ü geçti. Aslında bundan önceki yıllarda biraz daha azdı. Fakat devlet tarafında bu işin daha da teşvik edilmesi ve firmaların bu konuda bilinçlenmesiyle beraber sayı 500'ü şu anda geçti. Bunun süreci var. Belli devlet orada gerçekten yeni bir şey yapmanızı istiyor. Yani bir inovasyondan ziyade Ar-Ge çalışmasını destekliyor. Eğer ithalat kalemi olan bir ürünü ya da Türkiye'de yapılmayan bir ürünü yapmak istiyorsanız bu yönde teşvik çok. Ama normal imalat aktivitelerine yönelik bir çalışma hedefliyorsanız devlet bunu Ar-Ge olarak saymıyor haklı bir şekilde. Fakat zaten Türkiye'de de rekabetçi olabilmek için kilogram başına olan ihracat fiyatımızı artırabilmek için bu çalışmaları daha fazla firmanın yapması lazım. Devletin de tam olarak gösterdiği şey bu. Bizim de en son mesela yaptığımız bir çalışma yaklaşık biz 2 ay içerisinde 550 kahvaya kadar %100 yerli ürün gamını oluşturmuş olacağız. Bu noktada bu bizim için bir ithalat kalemi. Biz jeneratörümüzün motor alternatör haricindeki kalemlerini kendimiz imal ediyoruz ama bu kalemler yurt dışından geliyor ki ciddi bir baktığınızda ithalat kalemidir. Biz bunu artık 30 kahvadan 550 kahvaya kadar %100 yerli motor alternatör olarak da sunabilir hale geleceğiz. Bu aslında verilen teşviklerin sonucunda oluşan çalışmaların bir ürünü. Peki bu merkezler sadece kendi alanlarında mı faaliyet gösteriyorlar yoksa başka alanlara da ya da siz kendi faaliyet alanlarınızı bu sayede geliştirecek misiniz önümüzdeki dönemde? Mesela hep jeneratör teknolojilerinden bahsediyoruz ama işte ne bileyim elektrikli arabalar var gündemde mesela. Başka alanlara da girmek planında mısınız yeni dönemde? Var mı hiç odağınızda yeni aslında alanlar? kendi işimizle alakalı diğer dış alanlarla ilgili gelişmelerimiz var. Tabii elektrikli araç başlı başına çok spesifik bir konu. Onu
o konuyla ilgili başka Ar-Ge merkezleri de var çalışan. Bu ileride bizim için bir çalışma alanı olmaz diyemiyoruz. Çünkü artık orası bir bilgi merkezi. Ar-Ge merkezinde sadece kendi işinizle alakalı bir şey yapacaksınız diye bir aslında kaide yok. Yapacağınız şeyin bir katma değer yaratıyor olması, memlekete bir faydasının olması burada önemli olan koşullar. Dışarıya da hizmet verebiliyorsunuz aslında bu yönden bakılacak olursa. Ama özellikle bahsettiğim biyogaz alanında mesela kirli olan biyogazın temizlenmesi, bunun üretilmesi, imalat teknolojileriyle daha çok kimya sektörüyle alakalı çalışmalar biraz daha önümüzde aslında bizim için yakın vade çalışmaları. O biyogaz hikayesi önemli hakikaten. Ne kadarlık bir pazar olabileceğini de Almanya örneğinden verdiniz. Peki yabancı ilgisi ne düzeyde bütün bu hikayeye? Çünkü yaptığınız katma değerli işe ilgi mutlaka oluyordur ya da olacaktır yeni dönemde de. İşte bugün konuşuyoruz, Türkiye'ye son 10 yılda giren yatırımcılara bakıyoruz. Oldukça çeşitli alanlarda büyük hacimlerde yatırımlar yapılmış. İşte en çok Amerikalılar gelmiş, onları Almanlar takip etmiş vesaire. Size de ilgi var mı? Bugüne kadar epeyce oldu ama %100 yerli sermayeli bir firmayız. Bu işi de belli amaçlarla yapıyoruz. Memlekette üretip memlekete kazandırma yönünde. Bu yönde ilgiler var ama ve lakin biz mevcut halimizle yine %100 yerli sermaye olarak devam etmek isteriz. Peki istihdam tarafına katkınız ne düzeyde? Katma değerli ürünle çok büyük ekonomiye katkınız var ama o tarafta da yine işsizlik rakamları geldi. Biraz iyileşme olsa da biz biliyorsunuz bu konuda zor durumdayız. Ar-Ge merkezinde mesela ne kadar mühendis çalışıyor? Toplam çalışan sayınız nasıl? Ar-Ge merkezinde en son 29 kişiyiz şu an için. Ama genel istihdam olarak da ciddi katkımız var. Şöyle ki bu sene itibariyle Kocaeli'ndeki yeni fabrikamızı devreye aldık. Bu fabrika serbest bölgede ve tamamen ihracat için aslında imalata başlayan bir fabrika. Burası Türkiye'nin şu an kapasite olarak da en büyük fabrikası. Artık yurt içindeki imalat yaptığımız fabrikayı özel işlere yoğunlaştırıp yurt dışında ihracata yönelik de bu fabrikamızı kullanacağız. Burayla beraber ek istihdam noktasında zaten bir hali hazırda katkımız vardı ama daha da çıktık. Şu anda 700 kişinin üzerinde bir aileyiz. 700 kişinin üzerinde bir aile, güzel. Daha da fazlasını temenni edelim. Peki son soru, ihracat tarafında hedef büyütecek misiniz? Yeni pazar arayışlarınız var mı? Ya da o taraftaki hacmi ki %60'ını dediniz, az bir rakam değil ama en azından yüzdesel olarak değil de hacimsel olarak yeni dönemde ne kadar artmasını, gelecek 5 yıl planınız nasıl şekilleniyor? Aslında en keyifli olanı ihracat tarafı. Çünkü hiç Türkiye içinde ürün satabilmek bu olabilen bir şey ama yurt dışında sattığınızda hem orada bir bayrak taşımış oluyorsunuz hem de memlekete katkınız çok daha üst düzeyde. Bugüne kadar 126 ülkeye ihracat yaptık. Önümüzdeki sene 5 ülkeyi daha buna katmak bizim hedeflerimiz arasında. Ama yıllık olarak ihracat rakamında bugüne kadar %20'nin altına düşmedik. Önümüzdeki sene de bunun bir tık üstünde. Çünkü yeni fabrikamızla beraber bir kapasite artışımız da söz konusu. Bu işi daha ileriye taşımak istiyoruz. Peki, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz anlattığınız için. Örnek hakikaten bir başarı hikayesi olarak da sunabilirim. Teksan Jeneratör Teknikten Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Emre Teksan bizimle birlikteydi. Piyasa hattının sonuna geldik. Kısa bir ara, sonra akıllı paraya. İyi seyirler, yarın görüşürüz.